Merhaba, bugün Madeni Yağ Dünyası dergisi olarak Tayraş İleri Dönüşüm Rafinerisi Genel Müdürü Aydın Özbey ile birlikteyiz. Aydın Bey'e ileri dönüşüm prosesi ve bu sektördeki güncel durum hakkında sorular soracağız. Öncelikle Aydın Bey, kısaca sizi tanımak isteriz. Cansu Hanım, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu da gerçekleştirdiği için Madeni Yağ Dünyası ailesine ve sizlere de son derece teşekkürlerimi de iletmek isterim bu vesileyle. Yaklaşık 7 yıldır Tayraş'ın genel müdürüyüm. 1999 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği'den mezun oldum. Sonrasında iş yaşantımın tamamında hidrokarbonlar ve en sonunda da onların atığı olan atık madeni yağlarla çalışma fırsatım oldu. Ham petrol, akaryakıt, LPG ile ilgili özellikle operasyonel anlamda ülkemizin önde gelen şirketlerinde çalışma fırsatı buldum. Bir dönem Petrol Sanayi Derneği'nde madeni yağ ve atık yağlarla ilgili olarak koordinatörlük yaptım yaklaşık 8 yıl süreyle. Ve onun sonrasında da Tayraş'ta görevime başladım. Buyurun. Peki, ülkemizin ilk ve tek ileri dönüşüm tesisi olan Tayraş Rafinerisi'ni bize anlatır mısınız? Tayraş Rafinerisi nasıl kuruldu? Tesisinizde üretim ve istihdam kapasitesi nedir? Piyasaya ne tür ürünler sunuyorsunuz? Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz? Cansu Hanım, Tayraş dünyada uzun yıllardır esasen başarıyla uygulanan atık madeni yağ rafinasyonuyla ilgili olarak endüstriyel ölçekte bir çevre yatırımını ülkemize kazandırmak hayaliyle bundan 10 yıl önce 2011 yılında kuruldu. Özellikle bu hayali kuran yönetim kurulu başkanımız Mehmet Afşin Bey olmak üzere tüm hissedarlarımız ülkemize bu milleti, bu milli serveti kazandırdıkları için kendilerine teşekkürü bir borç biliyor. Kurduğumuz hayale inanan ve bizlerden her zaman desteklerini esirgemeyen, başta kamu kurumları, Petrol Sanayi Derneği, MAPESAT gibi sektörel sivil toplum örgütlerine ve akaryakıt madeni yağ ve atık geri dönüşüm sektörünün tüm insanlarına teşekkürü de ayrıca bir borç biliyorum. Bilindiği üzere bütün atık tipleri, AB hedefleri ve ülkemizdeki mevzuatlara girdiği üzere önemli bir ham madde. Döngüsel ekonominin yeşil dönüşümünün ham maddeleri. Biz Tayraş'ta geri dönüşümün bir ilerisi ömrünü tamamlamış madeni yağlara mevcut en ileri teknoloji ile katma değer katarak baz yağ üretiyoruz. Tayraş olarak yaklaşık yılda 60 bin ton faydalı kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağ işleme kapasitesine sahip bir rafineriyiz. Ürettiğimiz grup 2 kalitesindeki baz yağlar ile cari açığa yılda 30 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz. Halihazırda gerek lojistik, gerek rafinasyon anlamında istihdam sağladığımız kişi sayısı 250. Rafinerimizin inşaatını 2021 yılında tam olarak bitirdik. Su berraklığında ülkemizin ilk grup 2 kalitesindeki baz yağını ürettik. 10 yılı aşan bir emekle geldiğimiz bu aşamada Tayraş ailesi olarak çok mutluyuz. Ülkemiz için bu projeyi hayata geçirmenin gerçek anlamda çok büyük heyecan içindeyiz. Türkiye baz yağ talebinin yaklaşık %10'unu karşılayacak kapasitemizle sıfır atık felsefesi içerisinde bunu en iyi şekilde uygulayarak kaynak verimli,
en iyi enerji ve su yönetimiyle gerçekleştirilebildiğimiz sürdürülebilir üretimimizle bunu bu anlamda yüksek katma değerli, düşük karbon ve su ayak izli Tidra Base markasıyla piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Tidra Base, Tayraş İleri Dönüşüm Rafinerisi bazı anlamında bir kısaltma. Ülkemizin bu anlamdaki ilk Grup 2 baz yağ markasıdır. Ülkemizde bir ilk olarak atıktan üretimi yapılacak bu su berraklığındaki Grup 2 baz yağlar 3 farklı uygulama alanı için yüksek performans hedeflenen madeni yağ sektöründe, savunma sanayi, otomotiv, endüstri anlamında stratejik olarak kullanılmak üzere bir ham madde olarak piyasaya arz edilecek. Tabii bu üretimi gerçekleştirirken çevre ve iklim dostu teknolojiler ve sıfır atık felsefeli bir üretimi kendimize hedef alıyoruz. Ve bu yönde de belgelendirme sürecimizde devam ediyoruz. Sizin bir tanıtım filminiz var, çok güzel bir video. Bir de onu izlemek isteriz. Buyurun, tabii ki, memnuniyetle. Ülkemize, insanımıza, doğaya ve ekonomiye değer veriyoruz. Biz bütün çalışmalarımızı değer katma bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Atık madeni yağları ileri teknoloji rafinasyon uygulamasıyla arıtıyor, hidro işlem teknolojisiyle saflaştırıyor, sanayiye geri kazandırıyoruz. En güncel ve en güvenilir teknolojilerden yararlanıyor, atık yağları katma değeri yüksek ham maddelere dönüştürüyor, gelecek için değer üretiyoruz. Ülkemizin son 10 yılda 2 milyar dolar ödeyerek ithal ettiği baz yağları atıktan dönüştürmek üzere son teknolojiden güç alan sistemler kuruyor, ekonomimize katkı sağlıyoruz. Misyonumuz ileri dönüşüm, iyiye dönüşüm. Felsefemiz sıfır atık. İlkemiz sürdürülebilirlik. Çevre yönetimi politikalarımızla daha yüksek yaşam standartlarının adımlarını atıyoruz. Doğaya, İnsan sağlığına ve ülke ekonomisine zarar veren atıklardan su kadar berrak Grup 2 baz yağlar elde ederek dönüşüm kavramını benzersiz bir noktaya taşıyoruz. İstihdam olanaklarımızla, sanayiye kaynak oluşturan teknolojimizle, iklim değişikliğine karşı mücadelemizle ülkemizin gelişimini destekliyoruz. Grup 2 baz yağ üretiminde bugün Avrupa'nın en büyük ikinci hidro işlem tesisinin sahibi. Bilecik Osmaneli rafinerimizde yıllık 60 bin ton atık madeni yağ işlem yapıyor, Grup 2 baz yağlar ve nitelikli ürünler üretiyoruz. Paydaşlarımızdan aldığımız güç, dünyamıza duyduğumuz saygı ve yarınımıza beslediğimiz inançla her geçen gün büyüyoruz. Azimle, kararlılıkla, daima ilk günkü kadar yüksek bir heyecan, köklerimizi aldığımız ülkemiz kadar güçlü bir vizyonla. Türkiye için, ekonomi için, çevre için hiç yorulmadan yürümeye devam ediyoruz. Tayraş, ileri dönüşüm, iyiye dönüşüm. Peki bu ileri dönüşüm nedir? Hidro işleme prosesi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Kıymetli Cansu Hanım, tabii ki bu sorunuza cevap vermeden önce bir girizgah olarak da madeni yağın faydalı kullanım ömrünün tamamladığı süreçteki formu ile ilgili olarak öncelikli bir bilgi vermek isterim. Faydalı kullanım ömrü sona eren madeni yağ özellikle motor yağları yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında yağlama görevini yerine getirirken İçeriğine tabii sürtünmeden kaynaklı metaller, yanmadan kaynaklı kirleticiler, birçok kirleticiyi de içine ihtiva ediyor. Tabii ki diğer taraftan kullanım ömrü sona eren katkı maddeleri de bu atık madeni yağ içerisinde bulunur. Esasen Tayraş İleri Dönüşüm
rafinerisinde biz bu içeriğinde bulunan tüm kirleticileri ve katkı maddelerini fiziksel ve kimyasal reaksiyonlara sokmak suretiyle ayırıyoruz ve içeriğindeki orijinal baz yağı alıyoruz. Tabii tüm bu süreçler için dünya genelinde birçok farklı lisanslı teknoloji mevcut. Hidroişlem teknolojisini diğerlerinden ayıran ve hali hazırda dünyada mevcut en gelişmiş teknoloji yapan bu distilasyon süreçlerinden çıkan hafif ve ağır distilatların içeriğinde bulunan kükürtlü bileşiklerin uzaklaştırılması, doymamış hidrokarbonların doyurulması ve bununla birlikte API baz yağ sınıflamasına göre grup 2 kalitesindeki baz yağ seviyesine getirilmesidir. Tabii ileri dönüşüm mottomuz bunu esasen ham madde olarak faydalı kullanım ömrü sona eren madeni yağ orijinal formuna döndürerek tekrar aynı amaçla kullanılmak üzere madeni yağ sektörümüzün de kullanımına sunuyoruz. Tabii ki atık yağlardan grup 2 kalitesinde baz yağ üretiyorsunuz ve bu çok önemli. Hem ülke ekonomisi için hem çevremiz açısından çok değerli. Grup 2 üretiminde ne tür incelikler var? Nasıl bir üretim süreci var? Tabii bu ürünün elde edilme sürecini, incelikleri daha iyi anlatabilmek adına biraz proses hakkında da belki bilgi vermem icap edecek. Özellikle toplanan, sanayiden, endüstriden toplanan atık yağlar depolama tanklarımızda biriktiriliyor. Ve bu biriktirilme sonucunda bir sonraki aşama olarak kostik işlemden geçiriliyor ve nötralize ediliyor. Yani içindeki asidik ortamdan uzaklaştırılmak suretiyle atık yağ nötralize ediliyor. Sonrasında susuzlaştırma ve 3 aşamalı, yani toplamda 4 aşamalı bir destilasyon, damıtma sürecine sokuluyor. Yani buradaki aslında tüm süreç vakum koşulları altında yapılıyor. Yani bizim tesisimizde atmosferik ortamda, yani atmosfer basıncında açık ortamda yapılan hiçbir proses yok. Tamamen kapalı bir proses söz konusu. Bu 4 aşamalı distilasyon aslında tamamen fiziksel ayrıştırma süreçleri. Sıcaklığın yükseltilmesi, düşük vakumda bu işlemlerin yapılması. İçeriğindeki su, hafif hidrokarbon ve diğer takım bileşiklerin alınması ve nihayetinde distilasyonda bu 4 aşamalı distilasyon sonrasında destilatların elde edilmesi. 2 ayrı kalitede hafif ve ağır distilat olmak üzere 2 tane ara ürün diyeceğimiz 2 tane ara ürün elde ediyoruz. Tabii bunun sonrasındaki hidroişlem süreci aslında atık yağı seviye atlatan, atık yağı bir anlamda bir üst seviyeye getiren süreç. Hidrojen olmazsa olmaz. Hidrojeni bir şekilde üretmeniz gerekiyor. Çünkü çok ciddi miktarda bir hidrojene ihtiyacımız var. Biz tabii Tayraş olarak böyle bir entegre tesisi kurduğumuz noktada aynı zamanda hidrojeni de taşıyarak bu tesise besleyemeyeceğimizi ilk günden biliyorum. Ve bu sebeple de doğalgazı, yani sistemden aldığımız doğalgazı buharda reformlayarak, yani Türkçesi steam reforming dediğimiz süreçte hidrojene çeviren bir tesis yatırımı da yaptık. Yani Tayraş'ın tesisin içerisinde aynı zamanda doğalgazı işleyen ve hidrojen üreten ve bunu depolayan bir tesis de mevcut. Biz bu hidrojeni
hidro işlem reaktörlerine beslenen distilatlara 125 bar basınçla besliyoruz. Ve hidro işlem reaktörlerinin içerisinde katalizörler vasıtasıyla işte o hidro işlem sürecini gerçekleştiriyoruz. Burada kükürtünü uzaklaştırıyoruz. Bu arada doymamış hidrokarbonları doyuruyoruz. Ve esasen aslında tüm bu işlemleri yaptığınız noktada grup 2 kalitesinde bir baz yağı da o berraklıkta elde etmiş oluyorsunuz. Tabii bu süreç tamamen bir entegre süreç. Yani dur kalkla çalışan bir sistem değil. Aynı rafineri mantığıyla, yani ham petrol rafinerisi mantığıyla çalışan bir sistem. Bir yandan ısıtıyorsunuz, bir yandan soğutuyorsunuz, bir yandan buhara ihtiyacınız var, bir yandan kızgın yağa ihtiyacınız var, bir yandan vakuma ihtiyacınız var, bir yandan hidrojene ihtiyacınız var, bir yandan ortaya çıkan gazları ve atık suları yönetmeye ihtiyacınız var. Ve bütün bu sistemin bir beyni var. O beyinde kontrol odasında toplanıyor. Ve bütün bu sistemi inşallah kısmet olur sizleri rafinerimizde de misafir edip yerinde de göstermek isteriz. Bütün bu prosesi, yani tesiste tanker dolumundan başlayan tüm bu işlemlere ifade etmiş olduğum tüm bu işlemleri tesiste yerinden kontrol odasından görebiliyoruz. Çıktıya kadar bunu takip edebiliyoruz. Tabii bu anlamda da çok ciddi bir TÜRKAK akreditasyonuna sahip, 17.025 akreditasyonuna sahip bir laboratuvara sahibiz. Gerek atık madeni yağdaki yönetmeliğin öngörmüş olduğu testler yapabilecek, gerekse nihai ürün anlamında baz yağ ile ilgili olarak bir takım viskozite, yoğunluk, flash point, full point gibi bir takım testleri yapabilecek olan geniş kapsamlı bir laboratuvara sahibiz. Aynı zamanda da laboratuvarımızda almış olduğumuz atıktan elde edebileceğimiz distilat, yani ara ürünlerin kalitesini ve miktarını önceden ölçebilecek bir simülasyon cihazına sahibiz. Yani biz atık yağı sisteme beslemeden önce bu atık yağın içeriğindeki ürünlerle bizim ne verimde ve hangi kalitede baz yağ üretebileceğimizi biliyoruz. Bu anlamda da laboratuvar noktasında da önemli bir yatırımımız söz konusu. Yani bütün bunları topladığımız noktada incelikler aslında teknoloji, planlı çalışma, öngörüler ve bu çerçevede yapılan yatırımlar ve bunun sonrasında da bu sistemin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi. Bunun çıktısı olarak da grup 2 baz yağı ortaya çıkıyor. Tabii bu bir lisanslı bir proje. Yani lisanslı bir teknoloji. Yani bir daha önce uygulanmışlığı olan, dünyada kabul gören, endüstriyel anlamda farklı noktalarda uygulanmış, sürprizi olmayan bir teknoloji. Bu anlamda da bugün tabii Tayraş'ta farklı olan ne? Dünyada 125 bar basınçla hidro işlem sürecini yürüten bir rafineri şu aşamada yok. Yani Tayraş rafinerisi şu anda o manada ürün kalitesi anlamında da önemli bir değer. Bu noktada da aslında en son sisteme sahip. Peki ürettiğiniz baz yağın şu an dünya pazarındaki yeri nedir? Ülkemiz tabii dünya pazarında biz 3 farklı grade'de baz yağı sunuyoruz. Yani o size ifade etmiş olduğum gibi hafif ve ağır distilatları sisteme, hidro işleme beslediğimiz noktada farklı 3 viskozite grade'inde
baz yağ elde ediyoruz. Bunları N70, N110 ve N220 olarak sınıflıyoruz. Yani 100 santigrat derecedeki sentistok anlamında viskozitelerine baktığımız zaman işte 2'den başlayıp 7,5'a kadar, 7-7,5'a kadar, sentistoğa kadar uzanan bir ürün yelpazemiz var. Aslında biz atık yağın içinde ne varsa onu alıyoruz ve onu en iyi şekilde alıyoruz. Metal işleme yağları formülasyonlarında proses yağı, hidrolik yağ, tekstil yağı, ısı transfer yağı, yüksek performanslı motor yağları üretiminde kullanılabilecek nitelikte bir baz yağ. Tabii GR dediğimiz bizim Avrupa Rafineriler Birliği kısaca böyle bir adlandırabiliriz. Verilerine göre de 2018 yılında yaklaşık 3,7 milyon ton bir baz yağ talebi var Avrupa'nın. Ve bunun enteresandır, %17'si yeniden rafine edilmiş baz yağlardan elde ediliyor. Tabii bu konuda AB nezdinde de çok önemli bir pazar söz konusu sizin sorunuza istinaden. Tabii bir diğer önemli husus, bunu da yaşayarak gördük. Özellikle pandemi sürecinde ham petrol rafinerilerindeki VGO, yani baz yağın ana girdisi olan VGO arzının düşmesi sebebiyle yeniden rafinasyon tesisleri AB ölçeğinde çok önemli bir rol üstlendi. Çünkü uçaklar uçmadı, rafinerilerde özellikle jet yakıtı üretimi tankları doldu. Bu anlamda baz yağ depolayamadığı için baz yağ üretimi yapılmadı. Ama bu noktada işte arz güvenliği noktasında özellikle Avrupa'da yeniden rafinasyon tesisleri bu arzın kesintisiz olarak devamını sağladı. Bu da tabii sektörümüz açısından son derece sevindirici. Tabii gönül isterdi ki bu pandemi süreci bu sonuçları yaratmasaydı. Ama bu sektörün gerçek anlamda dünyamızı bekleyen önümüzdeki süreçteki çevresel iklim değişikliği gibi konularda ne kadar da bu konuların önemli olduğunu hepimize bu vesileyle gösteriyor. Acı da olsa bize yaşatıyor. Evet, yani atık yağlar hem sektörümüzün hem de şu an dünyamızın en hassas konuları arasında. Bu anlamda Tayraş önemli bir rol üstleniyor. Sizin geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Biz sadece baz yağ üreteceğiz. Biz sadece baz yağ üreteceğiz. Bizim hedefimiz bu. Tabii grup 2 kalitesinde baz yağ üreteceğiz. Sürekli üreteceğiz. Kesintisiz üreteceğiz. Maden yağı sektörüne kesintisiz arz yapacağız. Gerek çevresel, gerekse ekonomik anlamda da bu önemli konunun faydasının bilinmesini sağlamak için yeni yatırımların bu alanda yapılmasına da esin kaynağı olacağız. Bizim en temel gayemiz Cansu Hanım bu. Bir de Türkiye'de şu an madeni yağ sektörü olarak tartıştığımız sürekli böyle gündemin üst sıralarında tuttuğumuz bir konu atık yağların yönetmeliği. Bu yönetmelikle birlikte bir zorunluluk getirildi üreticilere. Yönetmelikte şöyle bir ibare var. Maden yağ üretiminde giderek artan oranlarda atık yağdan üretilmiş baz yağ kullanılması zorunluluğu var. Bu oranlara ithal edilen baz yağlar dahil edilmez deniyor. Bu konuda size şunu sormak istiyorum. Tayraş atık yağları toplayan bir tesis olarak bu konuda ne düşünüyor? Bu yönetmelik konusunda ne düşünüyor? Ve Türkiye'de kaliteli doğru atık yağ üreticisi var mı? Tabii
artık dünya döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm gibi kavramların konuşulduğu bir sürece girmiş durumda. İklim değişikliği dünyanın en önemli konusu haline geldi. Bu harmanlama konusunu da aslında bu manada değerlendirmek gerekiyor. Bu konunun, harmanlama konusunun AB Komisyonu'nda da konuşulmaya başlandığını görüyoruz. Yani biraz önce ifade ettim, %17 oranında zorunlu olmayan bir gönüllü kullanım var. Bunun birçok sebepleri var. Burada tabii karbon vergileri, karbon ayak izinin düşürülmesi. Şimdi atıktan ürettiğiniz madeni yağdaki karbon ayak iziniz sizin normal virgin baz yağdan ürettiğiniz madeni yağ oranla 2 kat fazla. Yani burada özellikle hep AB'ye bakıyoruz, Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. Oraya çevirmiş durumdayız yüzümüzü. Burada gerçekten dünyanın artık bu alanda karbon anlamında, karbon ayak izinin azaltılması noktasında çok ciddi hedefleri var. Buna bu perspektifte bakmak tabii ki icap ediyor. Ülkemizde belki de Avrupa Birliği'nin de öncesinde bu bir zorunluluk olarak yayınlandı. Türkiye buna ne kadar hazırdı, değildi, o konular tabii ki çok tartışılacak konular. Mevzuatımızda yer aldı. Ve bu çerçevede de Türkiye belki de şimdi ben görüyorum orada da Avrupa Birliği Komisyonu'nda da GR vesilesiyle TAYRAŞ olarak biz üyeyiz. Orada da yani Türkiye'nin adı geçmeye başladı. Yani Türkiye'deki gibi bunu işte orada da yapabilir miyiz? Türkiye'deki mevzuat gibi bu da olabilir mi falan diye. Şimdi biz Twinning projeleri kapsamında ben ilk bu işlere başladığımda 2004 yılında 2008 yılında Twinning projesi için bize gelen Almanlar ve özellikle Almanlarla çok yakın çalıştık. Bize bu işi çok anlattılar. Biz onlardan çok dinledik. Ama bugün görüyoruz ki özellikle TAYRAŞ'ın da tabii bir somut eser çıktı ortaya. O da çok kıymetli. Bu da çıktıktan sonra artık onlar bize bakmaya başladılar mevzuat anlamında. Tabii onlar aslında buna hazırlar ama biz Türkiye olarak ne kadar hazırız? Ama bu konu tabii zor bir konu. Madeni yağ sektörü açısından da zor bir konu. Formülasyonlarına girmesi, OEM onaylarının alınması, bundan sonra noktasında zor bir konu. Biz de bunları oradaki kıymetli arkadaşlarımızla, dostlarımızla konuşuyoruz. Onların o kaygılarını da paylaşıyoruz. O manada tabii ki burada biraz yaşanarak görecek bir durum var. Yani biz Türkiye'nin madeni yağ sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm kotasını karşılamak gibi bir hedefimiz yok. Bizim ifade etmiş olduğumuz gibi tabii ki buna bir katkı sağlamak bizim yasal olarak da bir zorunluluğumuz. Bunu tabii ki sonuna kadar yapacağız ama biz burada bu TAYRAŞ'ın özellikle kuruluşu, buraya gelme süreçlerinde şunu gördük. Bu mevzuatlar çıkmadan önce dahi büyük şirketler, büyük madeni yağ şirketleri bunu anlamak istediler. Özellikle. Burada neler olduğunu anlamak istediler. Çünkü dünyada bunu biliyorlar. Acaba Türkiye'de ifade edilen şey Avrupa'daki gibi mi? Onu anlamaya çalıştılar öncelikle. Sonra onun öyle olduğunu gördüler. Bu tabii çok sevindirici, ülkemiz açısından çok sevindirici. Bizi bir üst lige taşıyor. Ama tabii ki gerek oranlar, gerek süreler bunlar tartışılacak. Yani burada bu konu biraz daha konuşulur. Bu konuda ben bakanlığın sektörle yapacağı iletişimin, sağlıklı iletişimin kıymetli olduğunu düşünüyorum. TAYRAŞ'ın ortaya çıkaracağı ürün, diğer değerli işte bu konuya yatırım yapmış, sektöre yatırım yapmış tesislerin ortaya çıkaracakları ürün bu işin yönünü belirleyecek. Yani olmayan bir ürün harmanlanamaz.
oluyorsa olduğu kadar harmanlanır. Su akar yolunu bulur diye bakıyoruz. Ama bu aşamada da tabii bu mevzuat açısından da baktığımız zaman tabii ki madeniyat sektörü açısından da böyle bir zorunluluk var. Bakanlık da bir an evvel özellikle bu rafinasyon anlamında lisanslı bu işi yapabilen tesislerin lisanslandırılması noktasında tabii TÜBİTAK'la çok önemli bir çalışma içerisinde ve şu ana kadar yaklaşık 3-4 firmayı da bu anlamda lisanslandırdılar. Şimdi bu yatırımcıların baz yağı yaptıklarını TÜBİTAK yerinde tespit etti. TÜBİTAK Bakanlığımız büyük bir heyetle bu tesislere gidiyor, teknik yeterliliklerine bakıyor, ürettikleri ürüne bakıyor ve orada bu ürünün üretildiğini tespit ediyor. Evet, biz Tayraş olarak Grup 2 kalitesinde su berraklığında bir şey üretiyoruz. Diğeri Grup 1 kalitesinde TÜPRAŞ'ın ürettiği, çünkü Grup 1 olduğu için ifade edebiliyorum bir baz yağ üretebiliyor. Bir başkası yarın Grup 3 üretebilecek. Her tabii ki ürünün her baz yağında bir neticede alıcısı var. Yani bütün dünya Grup 2 kullanmıyor. O manada bu baz yağlara kalitesiz diyemeyiz. O da bir neticede TÜBİTAK tarafından denetlenmişse ve bu ürün ortaya çıkmışsa onun da bir kullanıcısı olacaktır. Onu da ürün portföyü içerisinde yer alacaktır. O yüzden ben bu konuda özellikle TÜBİTAK tarafından belge verilmiş, yetki verilmiş, onların teknik uygunlukları tespit edilmiş tesisler hakkında çok da şüphe duymuyorum açıkçası. O tesislere Türkiye güvenmek zorunda. Yani Türkiye zaten bu alanda ki yatırım yapmak isteyen sektör oyuncularına güvenmediği için bu alanda maalesef bir eser ortaya çıkamadı. Ne zaman ki sağ olsunlar bize güvendiler, biz işte ortaya çıkardığımız ürünle yine onların bu güvenini boşa çıkartmadık. Ülkemizde mevcut geri kazanım tesislerine de kendilerini toparlamak isteyenler var. Onlara da güvenmek lazım. Onları da teşvik etmek lazım. Yeni yatırımlar olacak. Yani bu konuya sadece işte 2022 yılındaki harmanlama olayıyla bakıp bunun üzerinden bir sektöre bakış açısı geliştirmek çok sağlıklı değil. Bu konu bir şekilde konuşulur. Dediğim gibi varsa vardır zaten, yoksa da yoktur. Ama bu sektörün gelişimi madeni yağ sektörüne de katkı sağlayacak. Bu sektörün gelişimi akaryakıt sektörüne de katkı sağlayacaktır. O yüzden ben çok uzun zamandır sektörün içinde olan bir kardeşiniz olarak destek diyorum. Tabii ki bu destekte doğru işi yapan, iyi niyetli insanlara verilmeli. Bu manada da Türkiye'de gerçekten baz yağ üreticileri vardır. Bu olanlara da sahip çıkmak, cesaretlendirmek lazım. Neticede lisans almıştır. Bir baz yağ çıkmıştır ortaya. Bundan numune istersiniz. Analizlerini yaparsınız. Yaptığınız o kullanıp kullanılamayacağına bakarsınız. Ona göre de hangi ürün formülasyonunda kullanacağınıza bakarsınız. Tabii ki onlar bunları çok daha iyi bilirler ama ben aklımı yettiğince bu işleri biraz daha böyle sanki yönetmenin ülke menfaatine de olduğunu düşünüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum. Atık yağ toplama içinde herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Atık yağları ücretli mi topluyorsunuz, ücretsiz mi? Nasıl oluyor işlem? Cansu Hanım, bu konu en az rafineri kurmak kadar önemli bir konu. Şöyle ki maalesef Türkiye'de atık lojistiği noktasında, yani biz buna tersine lojistik diyoruz. Atık yönetimi, atık lojistiği noktasında çok büyük eksiklerimiz var.
Şimdi ben akaryakıt sektöründen gelmiş bir kardeşiniz olarak şunu ifade edeyim. Orada kurulu müthiş bir altyapı var. Yani akaryakıt sektörü, dağıtıma, müteahhitler, taşıyanlar, HSS'i en üst seviyede, ürün kalitesi, hizmet, insan kalitesi, teknoloji kullanımı her şey üst seviyede. O yüzden de biz buna güveniyoruz. Türkiye'de akaryakıt arzıyla ilgili, akaryakıt kalitesiyle ilgili, müşteriye sunulan ürünün kalitesiyle ilgili Türkiye içi rahat. Şimdi atık tarafına geliyoruz. Atık tarafında aslında bir lojistik yönetim sistemi de yok. Bugüne kadar en mükemmel sistemi PET'ler. Ve halen de devam ediyor. En mükemmel sistem. Sağlık, emniyet, çevre, müşteri ilişkileri yönetimi gibi birçok unsurları içine barındıran, toplumun, kamunun bilinçlendirilmesinde kapsayan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de bunu destekleyen harika bir yapı. Diğer taraftan ticari kaygılar devreye girdiği noktada PET'lerin tamamen bunu bir hem yasal zorunluluk hem bir sosyal sorumluluk projesi olarak görerek hevesle yapıyor olması bu işteki kaliteyi. Öbür tarafta tamamen ticari olarak buna baktığınız noktada doğru dürüst tankerler, lojistik yönetim sistemleri yok. Personel, yetişmiş personel kullanımı yok. Yani bir insanın bir araçta ne kadar süre çalışacağı, işiyle ilgili görev sorumluluklarını ne kadar bildiği, ondan sonra bunları de tatbik etmesi gerektiği, elindeki teknolojik imkanlar, altyapı gibi birçok konu var. Şimdi bunları göz ardı edip sadece işin ticaret noktasına odaklandığınız noktada ne kadar verirsiniz, ne kadar alırsınız? Bu sorun aslında önemli bir sorun. Para önemli bir sorun. Ama bundan daha önemlisi bizim rafinasyon tesislerinin maalesef böyle bir lojistik, tersine lojistik altyapıları, gelişmiş altyapıları yok. Tesisler var ama böyle bir altyapıları yok. Şimdi bizim bunu başarmamız lazım. Türkiye'nin atık yönetiminde model olacak, PET'leri de örnek alarak model olacak bir atık yönetim, lojistik yönetim sistemine sahip rafinasyon tesislerine ihtiyacı var. Biz bu yönde önemli adımlar attık. Şu anda halihazırda gerek müşteri ilişkilerinin yönetimi, gerek o gelen taleplerin karşılanması, gerek saha ziyaretleriyle insanların taleplerinin anlaşılması, gerek sözleşmesel boyutuyla sunulacak hizmetin çerçevesinin belirlenmesi gibi birçok unsur da içine alacak şekilde çok geniş bir kadro kurduk. Bu kadroyla atık üreticilerini ziyaret ediyoruz. Tabii ki burada para gündeme geliyor. Tabii ki para vereceğiz. Yani adamın elindeki bir ham madde. Vermediğiniz takdirde değerlendirme yöntemi de senelerce hepimizin malumu belli. Hizmet, vermiş olduğu ürünün neye dönüştüğünü ona anlatmaya çalışıyoruz. Bir de para veriyoruz. Yani bu işin duygusal ve akçeli tarafını birlikte yoğurmadan ve bunu bir hizmet olarak sunmadan biz bu işi kesinlikle çözemeyiz. Yani lojistik hizmet, sunulan hizmet kalitesi, verdiği atığıyla elde edeceği değer gerek maddi gerekse manevi. Bu noktada çok işimiz var. Bu noktaya çok emek veriyoruz. Tayraş rafinerisindeki yapılanma neyse aynı şekilde bir yapılanmayı da burada oluşturuyoruz. Oluşturmanın hazırlığı içindeyiz. %90 ölçüde de bunu tamamladık. Bu yapının içerisinde demir yolları var. Demiryolu lojistiği var. Yani sağlık, emniyet, çevre, karbon ayak izi, yani tankerlerin yolda geçireceği sürüler, insan sağlığı, bu tür unsurları da kullanarak demiryollarıyla çok önemli işbirliklerine girdik. Belli noktalarda transfer noktalarımızı oluşturduk. Bu ham maddeyi en güvenli şekilde taşımak için. Yani bir model kurduk. Bu modelin tüm sektörümüze de bu vesileyle ilham kaynağı olması. En büyük isteğimiz.
rekabetten güç doğuyor bir şekilde. Bugün akaryakıt sektörümüzdeki kıymetli oyuncularımızın hepsi bir arada olmasaydı bugün biz buraya gelemezdik. Bir tanesi olsaydı bu kadar güzel olmazdı. Hepsi olduğu için bu kadar güzel. Bu noktada da Türkiye'de gerçekten 400 bin ton bir madeniyat tüketimi var. 250, 275 farklı rakamlar söylenebilir. Ton atık madeniyat var. Çok ciddi miktar. Biz hepi topu 60 bin tonunu işleyebiliyoruz. O manada bunun kayıtlı bir şekilde toplanması durumunda çevreye, ekonomiye çok ciddi istihdama katkıları olacaktır. Bu alanda da özellikle Tayraş olarak özellikle lojistik yönetimi noktasında da rafinerimizde olduğu gibi bir model oluşturmayı arzu ediyoruz. Ve şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bizden esinlenmek isteyen, bizden bilgi almak isteyen, bizi anlamak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. O manada özgüvenimiz yerinde ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahibiz. Çok teşekkür ederiz Aydın Bey. Gerçekten verdiğiniz yanıtlar için, bize vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz. Her şeyi kapsamlı bir şekilde anlattınız ve Türkiye'ye atık yağ konusunda şu an büyük bir değer kazandırıyor olduğunuz için de ayrıca sektörümüz adına teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu kıymetli organizasyonu yaptığınız için, organize ettiğiniz için. Kıymetli Selçuk Akat Beyefendi'ye de ısrarla ve sürekli bir şekilde bu sektöre sahip çıkıp bu emeklerini devam ettirdiği için iyi insanlara ihtiyaç var. Bizim logomuz da, mottomuz da o. İleri dönüşüm, iyiye dönüşüm. Her şey iyilikle başlıyor. Sonu bu şekilde niyet iyi olunca sonu da iyi oluyor. O yüzden iyi niyetle emek veren tüm siz Madeni Yağ Dünyası dergisinin sahiplerine, yöneticilerine, çalışanlarına da bu vesileyle Tayraş ailesi olarak sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bugün Tayraş İleri Dönüşüm Rafinerisi Genel Müdürü Aydın Özbey ile birlikteydik. Kendisi de çok kapsamlı bir röportaj yaptık. Tekrar ileriki röportajlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.